Kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı tepsi böreği tarifim var. Bu çıtır çıtır böreği yiyen herkes sizden tarifini soracak. Bu börek sizi sofraların yıldızı yapacak. Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle 3 adet orta boy soğanım var. Soğanlarımı ince ince yemeklik bir şekilde doğruyorum. Soğanlarımı doğradım. 4 yemek kaşığı sıvı yağım var. Sıvı yağımı ocağa alıyorum. Üzerine doğradığım soğanlarımı ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi üzerine 300 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı güzelce ezerek kavurmaya başlıyorum. Güzelce kıymamızı eze eze kavuralım. Evet, kıymamız da kavruldu. Şimdi üzerine 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Karıştırıp altını kapatabiliriz. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi hamurunu yapmaya geçelim. 5,5 su bardağı unum var. Unumun ortasını havuz şeklinde açıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı suyum var. Normal su, ılık değil. Yavaş yavaş su ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Böreğimizin hamuru sadece bu malzemelerden oluşuyor. Başka bir şey koymamıza ayrıyetten gerek yok. Başta böyle sert bir hamur oluyor gibi görünüyor ama yoğurdukça hamurunuz gerçekten yumuşacık oluyor. En az 5-6 dakika hamuru yoğuralım. Evet, bakar mısınız hamurum nasıl güzel şekil alıyor? Bakın. Elimin altından hamur resmen kayıyor. Yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Bu şekilde elimin altında hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi bezeleri ayırabiliriz. Önce ortadan ikiye ayıralım. Daha sonra her bir bezeyi 10 eşit bezeye ayıralım. Bu arada tarifimi beğendiyseniz, videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, aynı zamanda hala bana abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Böylece yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde 10 adet beze hazırladım. 10 toplam 20 adet. Bezelerimi yuvarlayıp kenara alıyorum. Tezgahıma un serpip bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimizi küçük küçük açacağız. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterlidir. Daha sonra üst üste koyup açma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani bu tarifi sonuna kadar izleyen kimse ben börek yapamıyorum diyemez. Hele de bu tarifi yapamıyorum diyen olmaz bence. Çünkü gerçekten çok kolay bir tarif veriyorum.
Evet, bu şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Çok büyük açmanıza gerek yok. Açtığım bezelerimi bir tabağa alıyorum. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra açtığım bezeleri tekrardan üst üste koyacağım. Alt üst olarak ikisini ayrı tabağa koyacağım. Açtığım bezemin üzerine bol sıvı yağıyla sürüyorum. Tekrardan gösteriyorum. Bezemi tezgahıma aldım. Tezgaha ve bezenin üzerine bolca un serptim. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi önceden açtığım bezenin üzerine koyuyorum ve şu an açtığımı da sıvı yağla yağlıyorum. Evet, bu şekilde 10 adet bezemi açtım. Şimdi diğerlerini açarken kurumasınlar diye üzerini poşetle örtüyorum. Evet, diğer 10 adet bezemi de açtım. Şimdi daha da büyük bir şekilde açmak için bezelerimi tezgaha alıyorum. Bezemizi önce elimizle hafif hafif açalım. Daha sonra kullandığımız tepsinin boyutuna göre açabiliriz. Evet, kullanacağım tepsinin büyüklüğüne göre bezelerimi açtım, yufkamı. Şimdi kullandığım tepsinin boyutuna göre hamurumu yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Şimdi hazırladığım kıymalı soğanlı iç harcımı hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde yayalım. Evet, üst katını da aynı bu şekilde açtım. Şimdi şekilli olsun diye böreğimin kenarlarını bu şekilde kıvırıyorum. Evet, bu şekilde hazır. Şimdi böreğimizi dilimlemeye geçebiliriz. Evet, böreğimi bu şekilde dilimledim. Şimdi üzerine sıvı yağ sürüyorum. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirelim.
Evet, bakar mısınız böreğim ne kadar güzel oldu. Üzeri de nar gibi kızardı. Gerçekten börek sevenlerin vazgeçemeyeceği bir börek tarifiydi bu. Bu böreği misafirlerinize, çocuklarınıza, tüm sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ve çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yiyen herkes bu böreğe gerçekten bayılacak. Çıtır mı çıtır, leziz mi leziz bir börek tarifiydi bu. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten incecik hamuruyla herkesin vazgeçilmezi olacak. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.